Selamlar. Bu videoda keçe yaka yapacağım. Öncelikle ölçü almam gerekiyor. Bir mezurayı boynumun etrafında doladım. 50 santimetre ölçüsünde bir daire buldum. Ve bunun yarıçapını yukarıdaki formülden hesapladım. 8 santimetre çıktı. Yaka eni de 7 santimetre olacak. Bitmiş hali bu şekilde olması gerekiyor. Peki bunun şablon ölçüsü ne kadar olmalı? Ben %30'luk bir küçülme düşündüğüm için yukarıdaki ölçüleri %30 oranında büyüttüm. Yani 8 santimetrenin %30'unu 8 santimetreye ekledim. 10 santimetre iç dairenin çapı ve 7 santimetre yaka enine de %30'u eklediğimde 9 santimetre etti. Bu da yakanın eni oldu. Evet, bir şeffaf naylon üzerine bu şekilde dairemi çizdim. Merkeze bir nokta koydum. Sonra dışa doğru 10 santimetre ölçü aldım. Ve bu ölçüden dışarıya da 9 santimetre ölçü aldım. Ve iç içe geçmiş 2 tane daire çizdim. Üzerine de bu pul payetli danteli koyacağım. Eğer arkasında fiyonklu bir birleştirme kullanacaksam bu şekilde bir açıklık olması gerekiyor. Yok eğer düğme takmam gerekiyorsa da o zaman tamamına merinos yünü ekleyip ortadan kesmem gerekiyor. Şimdi burada daha iyi görülecek. Bakın tamamına merinos yünü döşersem eğer bu şekilde üst üste getirebilirim uçları ve ortadan kesmem gerekir tabii ki. Ama yok fiyonk dikeceksem, fiyonk değil kurdela dikeceksem de bir açıklık bıraksam iyi olur diye düşünüyorum. Bu kenarların esnememesi için öncelikle iç ve dış daireyi bir sıra yünle çerçeveleyeceğim. Kullandığım merinos yünü oldukça kısa liflere sahip. Birer tutam kopararak dairemin etrafını geçiyorum. Sonra dış daireyi de aynı şekilde çerçeveleyeceğim. Ve arasında kalan boşluğu da balık sırtı yün döşeme tekniğiyle dolduracağım. Yünü eşit şekilde serebilmek için ortam ışığı çok önemli aslında. Gece ışıkta çalışmak eksik yünleri görmek için bir dezavantaj. Ben de o nedenle bir el feneriyle yakından gözlemleyerek eksik kalan yerdeki yünleri tamamladım. Kullandığım dantelin ara ara minik tülleri var, delikleri var. Alttan yün yukarı doğru hareket ederek danteli tutabilir ama ben emin olmak için kenarlarına çok ince tutamlar halinde yün geçtim. Çünkü tutunmayabilir diye düşündüm. Bazı yerleri sert, kalın, oradan yün yukarı çıkamaz diye düşündüm. Mesela pullara denk gelen yerlerden yukarı çıkamaz yün. O nedenle herhangi bir risk almamak için çok azıcık kenarlardan yünle dantelimi kapladım. Bundan sonrası klasik ıslak keçe tekniği. Sabunlu suyla ıslatıp ovmak ve ondan sonra keçelemeye devam etmek.
Yakanın iç kenarı açma yapmasın diye iple desteklemek istedim. Gazal örgü ipi kullandım burada. %9 oranında yün içeren bir ip. Daha sonra artan taşan yünleri de ipin üzerine doğru katlayarak keçelemeye devam ettim. Keçe yeterli sıkılığa ulaştıktan sonra biraz daha sertçe ovabiliriz ama fazla basınç uygulamadan, ovabiliriz. Bu yukarı atma, tutma, el içinde hafif yuvarlama şeklinde olabilir ya da benim şu an yaptığım gibi iç dairenin daha fazla küçülmesini istiyorsak da
Orayı büzdürüp avuç içinde sırf o bölgeyi yoğurarak, ovabiliriz. İstediğim genişliğe ulaşıp ulaşmadığımı anlamak için ölçü aldım. 55 santimetre, 56 santimetre civarında. Biraz daha küçülmesi gerekiyor. O yüzden ılık, bir su hazırladım. Keçeyi içeride ısıttım. Sonra sabun ve suyla biraz daha yüksek basınçla ovarak istediğim yönde küçülmesini sağlayacağım. Mezurayla ölçerek kontrol ettim. 50 santimetreye ulaşmış yaka genişliği. Şimdi tam arka ortadan keserek, düğmeyi dikeceğim yeri belirledim. Biraz daha detaylı görünmesi için yakanın kenarlarına, dilim yapmak istedim. Bu yüzden sabunla işaretledim. Her 5 santimetrede bir, 2 santimetre yükseklik olacak şekilde. Oralardan keserek, oyuntular verdim. Keçeyi duruladım. Şimdi bu yaprakların ucundaki serbest yünlerin daha da güzel toparlanması için ve tok bir, kenar görüntüsü vermesi için
avuç içimde sürterek o bölgeyi keçeliyorum. Birazdan göreceksiniz. Bu hareketi yaptığım yerler yuvarlak, içe doğru bombeli çok güzel bir görüntü oluşturuyorlar ve daha sağlam oluyorlar.